Masmavi Mutfakta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, bugün sizlere kıymalı makarna tarifim var. Haşlama yok, süzme yok, nefis bir lezzet. Hemen başlıyorum, iyi seyirler dilerim. Tarifimiz için 2 tane havuç, 1 tane orta boy kuru soğan, 3 diş de sarımsağımız var. Malzemeleri daha önce bir kısmını hazırlamıştım. Soğanlarımızı küp küp olacak şekilde doğrayarak hazırlamaya başlıyorum. Siz izlerken hemen tarifin detayını vermek isterim. Vereceğim bu tarif İtalyan mutfağının bolognese olarak geçen bir makarna sosudur. Ben bu makarna sosunu Amerikan mutfağının one pot noodle olarak geçen one pot pasta, hatta tek tencere makarna olarak geçen tarifiyle birleştirdim. Ortaya mükemmel bir sentez çıktı. Şimdiden hepinize afiyet olsun. Tarifime geri dönüyorum. Soğanları küp küp doğradım. 3 diş sarımsağı da doğradım. Daha sonra 2 adet havucumuz vardı. Kabuklarını soyup onu da ortadan keserek mümkün mertebe küp küp olacak şekilde doğrayarak hazırlıyorum. Havuç bu tarifin içine muazzam yakışıyor. Lütfen atlamayın, mutlaka ekleyin. Havuçlarımızı da doğradık. Onu da yine ayrı bir kaseye alarak hazırlama işlemlerimizi bitirdik. Şimdi makarnamızı yapmaya başlayabiliriz. Tenceremizin içerisine çeyrek su bardağı sızma zeytinyağımızı alalım. Varsa zeytinyağı kullanın, yoksa sıvı yağ da kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı tereyağı, yaklaşık 35 gram diyebilirim. Şimdi sevgili arkadaşlarım, 2 yağımızın da tamamen kızması lazım. Yani acele etmeyin. Bırakın iyice kızsın. Çünkü soğanı ekleyeceğimiz için soğanı kızmayan bir yağ eklerseniz suyunu salar. İşte o suyu var ya, yemeğinizin lezzetini hiç hoş yapmaz. Çok sası bir koku salar. Yağınız iyice kızdıktan sonra soğanı ekleyin. Bakın, eklediğiniz anda böyle cos diye hemen kızarmaya başlamış olması lazım. Şimdi güzelce soğan ve sarımsaklarımızı aynı anda sotelemeye başlayalım. Şöyle bir 1-2 dakika karıştıralım. Daha sonra bir tatlı kaşığı tuz, bir de böyle sevgili arkadaşlarım bir İtalyan baharat karışımımız var. Bunun içerisinde kekik, rosmarin ve fesleğen var. Bu üçünü karıştırıp dökebilirsiniz. 1 tatlı kaşığı kadar. Avrupa'da bunlar bitmiş bir şekilde satılıyor. Yani İtalyan karışımı diye. Ama Türkiye'de de bunu kolaylıkla bu 3 baharatı ekleyerek yapabilirsiniz. Baharatları ekledikten sonra güzelce soteleyelim. Bakın, bu çok önemli. Şöyle düşünün. Naneyi nasıl böyle tavada kızartınca aroması güzel yayılır. Bu baharatlar için de aynısı geçerli. Soğan, sarımsak ve baharatları güzelce soteledikten sonra 250 gram orta yağlı dana kıymamızı ilave edelim ve kavurmaya devam edelim. Ben kıymayı buzluktan çıkardığım için şöyle, bazen bilirsiniz böyle toplu olur, hiç korkmayın. Kaşığınızın ters tarafıyla ezerek aynı anda hem kavurun hem ezin, o tane tane ayrılacaktır. Burada çok önemli bir detay. Yine ocağımız en yüksek derecede. Böyle çalıştığımız için bakın sevgili arkadaşlarım, kıyma hiç suyunu salmadan direkt kızardı. Yani bu ne demek? Çok lezzetli bir kıymamız olacak. Çok lezzetli bir sosumuz olacak. Hem kıymayı hem soğanı ve baharatları gördüğünüz gibi iyice kızarttıktan sonra 1 yemek kaşığı salçamızı ilave edelim. Salçayı ekledikten sonra yine çok güzel bir şekilde soteleyelim. Yani salçanın ekşi tadı tamamen gitmiş olsun. Salçayı ekledim. Yine çok güzel bir şekilde soteledim. Bakın, tavanın dibine hafif hafif tutuyor. Bu çok önemlidir. Ona aslında lezzet tabakası deriz. Şimdi küp küp doğradığımız havuçlarımızı ilave ediyoruz. Havuçları ilave ettikten sonra yine çok kısa bir süre harmanlayın. Yani 1 dakika gibi bir soteleyin. Ve bir kase düşünün sevgili arkadaşlarım. Bu kase sizin ölçünüz olsun. 500 gram makarnayı bu sos kaldırır. Ama benim kaseme 380 gram makarna sığdı. Şöyle gösteriyorum size. Yani 500 gram makarna da kullanacaksanız yine bir kaseyi ölçü olarak baz alın. 1 kase makarna ekledim. Şöyle bir harmanladım, karıştırdım. Eklemiş olduğum o kase ile, yani ölçümüz hangi kase ise öyle ilerleyin. 1,5 kase suyumuzu ilave edelim. Yani 1 ölçek makarnaya 1,5 ölçek su. Şimdi suyumuzu da ekledik. Güzelce karıştıralım. Bu aşamada bir tadına tuzuna bakın. Arzu ederseniz acı ekleyin, tuz ekleyin. Size bırakıyorum.
İyice karıştırdım. Yukarıda kalan makarnaları da kaşığın ters tarafıyla şöyle aşağı doğru ittirdim ki oraları da güzel pişsin. Kaynamaya başladıktan sonra makarnamızın kapağını kapatalım. Yaklaşık bir 10 dakika sonra tekrar açıp tekrar bir karıştıracağız. Kapağını kapattım, kaynamaya başladı. 10 dakika sonra kapağını açıyorum ve bir defa harmanlıyorum. Neden? Çünkü sevgili arkadaşlarım, makarna olduğu için hani üstte kalanlar belki tam sosuna temas etmemiş olabilir. Şöyle bir kabaca bir karıştırın. Tekrar kapağını kapatın. 10 dakika daha orta derecede tamamen suyunu çekmesi ve pişmesi için zaman bırakalım. Ve yaklaşık 20 dakikanın sonunda yemeğimiz hazır. Hemen size şöyle bir gösteriyorum. Şöyle bir harmanlayın. Yani ben makarnayı biraz al dente seviyorum. Öyle hamur gibi değil. Böyle biraz belli olacak makarna olduğu. Dibinde size göstereceğim şimdi. Çok az sosu var. Onu bırakın. Yani böyle çatır çatır böyle kurutmayın pişirirken. Bakın sevgili arkadaşlarım. O sos böyle makarnanızın çok kuru olmasını engeller. Zaten onu çekiyor servis ederken. Hiç sorun olmuyor. Makarnamız pişti. Hemen bir servis tabağına alıyorum ve size büyük bir zevkle doku testi için sunum tabağına aldım. Bakın sevgili arkadaşlarım, yani bu yemek aslında beyler de çok keyifle yapabilir. Çünkü hanımlar da bulaşık çıkmayacak ama bütün samimiyetimle söylüyorum. Deneyin. Diyeceksiniz ki yani bu kadar lezzetli bir makarna hiç yapmamıştık. Şöyle size bir gösteriyorum sevgili arkadaşlarım. İçindeki havuç, baharatlar, pişme tekniğimiz. Hiç süzmedik. Makarnanın kendi suyuyla, kendi lezzetiyle pişti. Şahane görünüyor. İşte her zaman diyorum ya, keşke YouTube'dan şöyle tık diye bir düğme olsa, tadına da baksanız da ona göre beğeni yapsanız. Gerçekten harika bir yemektir, makarnadır. Üzerine parmesan peyniri rendeleyerek servis ettim. Parmesan peyniri bir İtalyan peyniridir. Temin edebilirseniz tavsiye ederim, edemezseniz eski kaşar da çok yakışır. Şahane bir makarnadır sevgili arkadaşlarım. Denediğinizde yorum olarak lütfen yazın. Sizin yorumlarınızı okuyorum. Hatta bazen diyorsunuz ki ilk defa bu kadar güzel bir şey yaptım. İşte o zaman gözlerimde kalpler çıkıyor. Şimdiden deneyecek tüm izleyicilerime afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.